Herkese merhaba. Şimdi bu videoda gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların nitel özelliklerinden bahsedeceğim. Yani fonksiyonlara bir giriş yapıyorum. Şimdi öncelikle fonksiyonun ne demek olduğundan bir hatırlatma yapayım. Fonksiyon ne demekti? Şimdi fonksiyonları şöyle küme yöntemiyle açıklayayım öncelikle. Şimdi iki tane küme belirliyorum. A kümesi ve B kümesi. Şimdi bu kümenin ismini tanım kümesi olarak yazalım. Tanım kümesi. B kümesinin ismine de değer kümesi diyelim. Şimdi burada önemli olan şey şu. Tanım kümesine seçtiğim elemanların, buraya yerleştirdiğim elemanların eşleşmesi gerekiyor değer kümesiyle. Yani her elemanın bir tane görüntüsünün olması gerekiyor. Yani tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak şekilde bütün elemanların eşleşmiş olması gerekiyor. İkinci özelliğimde bir elemanın sadece bir tane görüntüsü olması gerekiyor. Yani şöyle yazalım. F A'dan B'ye tanımlı. Fonksiyonu F ya da G ile de gösterebilirim. Yani fx, gx şeklinde gösterebilirim. Şimdi A'dan B'ye fonksiyon olması için öncelikle tanım kümesindeki tüm elemanlar eşleşecek. İkinci olarak da tanım kümesindeki her elemanın yalnız bir tane görüntüsü olacak diyelim. Yani şöyle demek istiyorum. Şimdi bu A kümesindeki elemanları x ile gösterirsek B kümesindekine de fx ile gösteriyoruz. Fx'in diğer ismi de y. Yani x'ten y'ye, yani x'in görüntüsü fx olacak şekilde ben bir fonksiyon tanımlıyorum. Aslında biz fonksiyonları şöyle bir makine gibi düşünün. Yani işlenen bir şey bu. Şimdi buraya bir girdilerim var. Yani bunlar x'lerim, yani A kümesinden aldığım. Ve bunlar her girdinin, her ham maddenin gibi düşünün, işleniyor ve bir çıktısı oluyor. İşte bu girdilerimi x ile, çıktılarımı da y ile gösteriyorum. Yani fx. Yani o zaman şöyle düşünebilirim. Her girdinin bir çıktısı olmak zorunda. Birincisi. İkincisi de her x değeri sadece bir tane y değeriyle eşleşebilir. Yani bir girdinin bir çıktısı olabilir gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu fonksiyon olma özelliğiydi. Fonksiyonları bir hatırlattıktan sonra şimdi bunu grafikle bir de gösterelim. Şimdi mesela bana burada grafikler verildi ve ben bunların hangilerinin fonksiyon olduğunu bilmek istiyorum. Şimdi şuranın değeri x'leri gösteriyor. Yani absislerim bunlar. Yani bu benim tanım kümem oluyor. Yani az önce çizdiğim A ve B kümesi çizmiştim. Bunu analitik düzlemde şöyle düşünün. Bunun A kümesindeki elemanları x'ler, yani yatay eksenim. B kümesindeki elemanlar y'ler, yani dikey eksenim oluyor. Diğer adı da fx oluyor. Şimdi ne demiştik? Tanım kümesindeki her elemanın bir elemanla eşleşmiş olması gerekiyor. Ve her eleman tek bir elemanla eşleşebilir. Bunu şöyle de anlayabilirim. Daha pratik bir şekilde şunu da okuyalım öncelikle ne demek istediğini. Şimdi tanım kümem R'den oluşuyor. Yani bakın sonsuza kadar gidiyor. Yani eksi sonsuza artı sonsuz. Değer kümesi eksi 2 ile sonsuz aralığında. Eksi 2'den başlıyor. Yani y kümesi. Nereye doğru gidiyor? Sonsuza doğru. Şimdi bunun pratik bir yolu. Şöyle dikey çizgiler çekersek şöyle. Çektiğim her dikey çizgi fonksiyonumu sadece bir noktada kesiyorsa, yani bu şu anlama geliyor. Her x değeri yalnızca bir değerle eşleşiyor. O zaman diyorum ki bu fonksiyondur. Mesela buna bakalım. Yine şurayı bir okuyalım. Eksi sonsuza 0 tanım kümesi, yani x'ler. Evet, eksi sonsuzdan 0'a kadar. Y değerlerim
Tüm reel sayıları gösteriyor. Sonsuza kadar gidiyor. Şimdi burada da şöyle yine dikey çizgimi çektiğim zaman 2 tane noktada kestiğini görüyorum. Yani bu şu demek oluyor. Buradan seçtiğim bir eleman, x elemanının görüntüsü bakın 2 tane farklı yerle eşleşmiş. Biz ne demiştik? Tanım kümesinde yani A kümesi x'in seçtiğim her elemanın tek bir görüntüsü olması gerekiyor. Ama burada 2 farklı eşleştiği nokta olduğu için bu fonksiyon belirtmez bu grafik. Buraya bakalım. Burada da doğrusal bir fonksiyonum var. R'den R'ye. Yine dikey çizgilerimizi çektiğimiz zaman yine her bir noktada kesiyor. O zaman diyorum ki bu her koşulda yani eşleşebiliyor. Her bir elemanın bir görüntüsü var. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur derim. Tamam. Şimdi şu soruyu çözelim. Biraz daha kafamızda netleşsin. Şimdi bu grafik fx'in grafiği. Bunu da tanım kümesi, görüntü kümesi tek tek bunları inceleyelim. Şimdi tanım kümesine ne demiştim? X'ler. Kaçtan başlıyor? Eksi 4'ten kaça kadar geliyor? 7'ye kadar. Çünkü benim başlangıç noktam burası, bitiş noktam burası. O zaman eksi 4 kapalı, 7 açık. Görüntü kümesine bakıyorum. Görüntü kümesi eksi 5'ten başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 9'a kadar. O zaman burası eksi 5 kapalı, 9 kapalı. Şimdi gelelim sıfırlarına. Sıfırları şu demek. X eksenini kestiği nokta, ben şurada belirtmemişim ama orada bir nokta belirtelim. 5 olsun diyelim ki burası. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bu fonksiyon x'i kaçta kesiyor? 5'te. Yani sıfırları demek. X'i tam olarak kestiği nokta. O zaman buna 5 diyebiliriz. Ya da 5'e 0 olarak da nokta olarak da gösterebilirsiniz. Pozitif olduğu aralık. Şimdi biz şu an y kümesinde arıyoruz. Pozitiflik ya da negatiflik. Y kümesine bakıyorum. Yani y doğrusuna. Şimdi bu pozitif olduğu kısım y'nin üst kısmı oluyor. Yani şu bölge. Kaçtan başlıyor? Eksi 4'ten kaça kadar? 5'e kadar. Eksi 4'ten 5'e kadar. 5 açık aralık çünkü 5'te sıfırlanıyor. Negatif olduğu aralık y eksenin alt kısmına düşen aralık 5'ten 7'ye kadar. Şimdi artan ve azalanlara bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Şu kısma yine ben bir şey belirleyeyim. Kaç olsun? Şurası eksi 3, şurası da 6 olsun. Şimdi artan olduğu aralık dediği zaman şu bölgeye bakıyorum. Bakın burası artıyor. Burası da artıyor. Şimdi yani artan demek x'ler arttıkça y'ler de artıyor. O zaman şu bölge eksi 4'ten eksi 3'e kadar artan olduğu aralık oluyor. Başka şurası aynı şekilde 6'dan 7'ye 7 açık. Neden açık? Çünkü içi boş. Azalan bakın şöyle azalarak gitmiş fonksiyonum. Nereden başlıyor? Eksi 3 aralıklar dediği zaman benim x'e göre seçmem gerekiyor. Eksi 3'ten 6'ya kadar. Evet burada da azalan olduğu aralığı bulmuş oluyoruz. Şimdi başka şunu da ekleyeyim ben soruya. Maksimum noktasını da ekleyelim. Maksimum noktası yani grafiğin bana belirttiği grafiğin en tepe noktası kaça kaç noktası? Eksi 3'e 9. Şöyle pardon açık. Maksimum değeri dediği zaman 9 olacak. Minimum noktası bunu da belirtelim. Minimum noktası da bakın şurası. Yani 6'ya eksi 5. Ama bana değerini sorarsa y eksenine bakıyorum. Yani eksi 5. Çünkü biz başta da söylemiştim. Değer kümesinin B kümesi olarak tanımlamıştık. Yani y eksenine bakıyoruz. Bu da minimum değeri olmuş oldu. Evet umarım anladınız. Bir sonraki videomda yine devam edeceğim fonksiyonlar konusuna. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.